Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayılarının ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda kader matrisindeki numaraları nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Bu videoda 9, 15, 6, 12, 19, 7, 21, 17, 6, 14, 8, 15, 5, 8, 18, 9, 9, 9, 18, 9, 21, 4, 10 karmik kuyruk sayılarını detaylı açıklayacağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. 9, 15, 6 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi, aşk ve tutku arasında seçim yapmak zorunda kalmış ve tutkuyu seçmiş olabilir. Yoğun duygulara ve geçici ilişkilere yönelmiş, derin duygulardan ve ciddi ilişkilerden uzak durmuş olabilir. Kişi, eğlence dolu bir yaşamı, aşırılıklar ve bağımlılıklarla dolu bir yolu tercih etmiş, içki ya da yasa dışı maddelere yönelmiş ve bunun sonucunda yalnız kalmış, hayatının anlamını yitirmiş olabilir. Kişi, hayatını yalnızlık içinde geçiren, tüm zevklerden ve sevgiden elini eteğini çekmiş bir keşiş ya da rahip olabilir. Ya da hayatında kendini gerçekleştirememiş, hayal kırıklığına uğramış ve bunun sonucunda içkiye yönelmiş bir insan olabilir. 9, 15, 6 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Güçlü bir hayal gücüne sahip olup gerçek hayattan çok kendi dünyasında yaşıyor olabilir. Dijital dünyada vakit geçirme, gerçek hayattaki tecrübelerden kaçma eğilimi gösterebilir. Çocukluktan itibaren ayakta uyuma, uyurgezerlik, canlı rüyalar, kendini diğerlerinden farklı hissetme ve yaratıcı yetenekler geliştirme eğilimi gösterebilir. Aşırı hassasiyet, kolay incinme, duygusal olarak acı çekme alışkanlığı olabilir. İnsanlarla, özellikle yakın çevresiyle anlaşmazlıklar yaşama, kendini yabancı hissetme eğilimi görülebilir. İlişki seçimlerinde partnerleri idealleştirip ardından hayal kırıklığına uğrama, eğlenceye ve özgür ilişkilere yönelme isteği veya tam tersine tüm cinsel deneyimlerden kaçınma gibi aynı hatalara düşebilir. 9, 15, 6 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. İlişkilerde önce partnerinizi tanımak, onunla yavaş yavaş güven temeli oluşturmak önemlidir. Cinsel enerjinizi tek bir partnerle paylaşarak, onu her gün yeniden keşfetmeye çalışın. Gerekirse bir psikolog veya cinsel terapi uzmanından destek alın. Hayal gücünüzü yaratıcı alanlarda kullanın. Yazı yazma, şiir, resim yapma, tiyatro gibi faaliyetlerle kendinizi ifade edin. Gerçek anlamda sevmeyi öğrenin. Partnerinizi değiştirmeye çalışmadan kabul etmeyi deneyin. Partnerinizde derinlik arayın, ilişkilerinizi yüzeysel deneyimlerle sınırlamayın. Seçim yapmanız gereken durumlarda kalbinizi dinleyin.
Sevgiyi ve ilişkiyi seçin, aşırılıklardan uzak durun ve seçimlerinizden pişman olmayın. Bu karmik kuyruğa sahip bir kişi, kalbinde sevgiyi büyüterek, partneri ve çevresiyle daha sağlıklı, derin bağlar kurabilir. 12-19-7 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Ani bir savaş ölümü veya beklenmedik bir öldürülme olayı yaşamış olabilir. Bu kişi, hayatta gerçekleştirmeyi planladığı şeyleri tamamlayamadan ölmüş olabilir. Yakın birini, dostunu, kardeşini veya oğlunu savaşta kaybetmiş olabilir ve bu kayıptan kendini sorumlu tutarak suçluluk duymuş olabilir. Savaşa kendi isteğiyle katılmış ancak sonrasında korkup kendini ifade edememiş, yanlış seçimler yapmış biri olabilir. Savaşta düşmanları öldürürken istemeden masum insanlara da zarar vermiş olabilir. Bu da suçluluk duygusuna yol açmış olabilir. Ya da kişisel çıkarları için toprak elde etmek için savaşmış, baskı yaparak ve materyalist hedeflerle insanlara zarar vermiş olabilir. 12-19-7 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Çoğunlukla tartışma veya çatışma anlarında agresif ve savaşçı bir tavır sergileme eğilimindedir. Kazanma ve rekabet isteği içinde olabilir. Kesin yargılara sahip olabilir. Bizden ya da onlardan ayrımı yapabilir. Çok dar bir yakın çevreye sahip olabilir. Ayaklar, omurga gibi iskelet sistemi ile ilgili hastalıkları olabilir. Her şeye yetişme arzusu, hedeflere her yolla ulaşma isteği olabilir. Kaynak yetersizliği görülebilir. Korkaklık, kararsızlık, zorluklar karşısında geri çekilme görülebilir. Kendi potansiyelini gerçekleştiremeyebilir. Hareketsiz ve pasif bir yaşam tarzına sahip olabilir. Hiçbir hedefe sahip olmama veya bu konuda isteksizlik yaşayabilir. İçsel birikmiş öfke, tembellik ve hedefsizlik görülebilir. Bu bireylerin hayatlarında sıkça çatışma durumları ortaya çıkabilir. Bu genellikle kardeşlerle veya emlakla ilgili miras paylaşımı gibi durumlarda görülebilir. Bunlar, geçmişteki çatışmalar ve yakınlar arasındaki ihanetlerin bir yansıması olarak geri dönebilir. 12-19-7 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Olayları barışçıl yollarla çözmeyi öğrenmek. Liderlik yeteneklerine inanmak. Kendini kurban etmemek, bağımlı ilişkilerden uzak durmak, bunun yerine dünyaya hizmet etmek, yararlı olduğu alanları bulmak. Sorumluluk almak. İnsanları yol arkadaşı olarak görmek. Rakip olarak görmemek. Partner, iş arkadaşları ve dostlarla rekabetten kaçınmak. İyimser, cömert olmak ve bolluk bilincine sahip olmak. Çocukları şımartmak ve kardeşlerle iyi ilişkiler kurmak. Kurbana ya da zorba rolüne bürünmemek. Dünyayı kendine göre şekillendirmemek. 21-17 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi geçmişte dini bilgi veya ideoloji aracılığıyla insanları etkisi altına almış olabilir. Belli bir inanca, görüşe veya geleneğe fanatik derecede bağlı olmuş olabilir. Başkalarının değerlerini yaymış ve bu yolla başarı, ödül veya şöhret kazanmış olabilir. İnancını başkalarına zorla kabul ettirmiş olabilir. Kişi hareket edemediği, sıkışıp kaldığı bir durumda bulunmuş olabilir. Sadece inanca güvenerek değişiklik yaratmaya çalışmış ama sonunda inancını kaybetmiş olabilir. 21-17 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir.
Kişi bu hayatta karizması veya yetenekleri sayesinde insanları etkileyebilir. Kendi görüşlerini başkalarına empoze etme eğiliminde olabilir veya bunu başkalarından görebilir. İnsanlarla sürekli çatışma ve tartışmalara girebilir veya kendisi çatışmaları başlatabilir. Özgürlüğünün kısıtlandığını, sıkışmış ve sınırlanmış hissetme durumu olabilir. Farklı inançtan biriyle evlenmek, başka görüşleri kabul etme konusunda sınavlara girmek gibi durumlarla karşılaşabilir. Başkalarına ait düşünceleri yayabilir veya başka değerleri temsil ediyormuş gibi görünebilir. Örneğin, sosyal medyada mükemmel aile tablosu çizerken gerçekte aile bağları zayıf olabilir. İçsel olarak çifte bir ahlak anlayışı olabilir. Kendisini yansıttığı kişilikten farklı biri olarak gösterebilir. Başarı ya da tanınma ihtiyacı nedeniyle yalnızca başarılı insanlarla bağlantı kurma eğiliminde olabilir. Eğer karmik kuyruk olumlu bir duruma gelirse, bu kişi lider olma yeteneği, etkileyici bir karizma, geniş bir dünya görüşü, güçlü bir karakter, dayanıklılık ve hedefe ulaşma azmi gibi özelliklere sahip olabilir. Başkalarını ilham verici bilgi, fikir ve örneklerle yönlendirebilir. 21-17 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Diğer insanların seçimlerine ve özgürlüklerine saygı göstermek. Düşünce ve inançlarını zorla empoze etmemek. İnsanlara seçimlerinde özgürlük tanımak, onların hatalar yapmasına izin vermek. Kendi inancını başkalarına dayatmamak. Bir şeye körü körüne ve fanatikçe inanmaktan kaçınmak. Dünya görüşünü genişletmek ve konfor alanını aşmak. Sürekli olarak dünyayı tanımak, yeni yerler keşfetmek ve dünyayı gezerek her yerde bir ev bulabilmek. Hedefler koymak, bu hedeflere aşama aşama ve barışçıl bir şekilde ulaşmak. Çatışmalardan kaçınmak, anlaşmazlıkları yumuşatarak çözmek. Kendi planlarına ve gerçekleştireceklerine inanmak. Başkalarının etkisi altına girmemek. 6-14-8 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi, adaletsizlik, haksızlık ve onur mücadelesiyle acı çekmiş olabilir. Ruhsal acılar, kırgınlıklar yaşamış, adalet arayışında veya doğruyu ispatlamaya çalışırken acılar çekmiş olabilir. Duyguların yasaklandığı, sadece güç ve duygusuzluğun teşvik edildiği bir ortamda büyümüş olabilir. Kişi, baskıcı ve otoriter bir partnerin etkisi altına girmiş olabilir. Zihin ve duygular arasında bir denge kaybı olmuş, bu da kişinin seçimlerini etkilemiş olabilir. Kişi, diktatörlük, sertlik veya otoriteyle ilişkili bir yaşam geçmişine sahip olabilir. 6-14-8 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Kişi, zayıflık olarak gördüğü duygusal açıları baskılayabilir veya duyguları ile bağ kuramayabilir. Kişi, otoriter bir figür tarafından etkilenen bir ailede doğabilir veya kendisi iş yerinde ya da ailede bir diktatör olabilir. Dünya adaletsizmiş gibi hissedebilir, başkalarına sürekli taviz vererek, kendi isteklerine karşı hareket edebilir. Başkalarının ilkelerine ve adalet anlayışına karşı sert bir tutum sergileyebilir. Kişi, kendine güvenmeyebilir ve her şeyi üzerine alabilir. Her durumda kendine saldırı gördüğünü hissedebilir ve adalet için savaşabilir. Bir şeyler ters gittiğinde öfke duyabilir. Özellikle ilişkilerde almak vermek dengesizliği olabilir. Sevgi almayı isteyebilir ancak karşılık vermek istemeyebilir. Manipülasyon, suçlama ve baskı gibi davranışlar olabilir.
Gerçekleşemeyen hayallere, yaratıcılık eksikliğine, gri ve sıradan bir yaşam tarzına sahip olabilir. Başkalarına ve onların acılarına karşı kayıtsız, duygusal olarak soğuk olabilir. Kişinin kendi kadınsı doğası veya ruhu ile bağlantısı zayıf olabilir. 6-14-8 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Olumsuz durumları kendi üzerine almamak. Kötü durumlardan kendini sorumlu tutmamak. Tanrı'ya ve yüksek güçlere güvenmek. Sevginin gerçek güç olduğunu kavrayarak hareket etmek. Her şeyde dengeyi aramak. Özellikle ilişkilerde ve ruhun arzularında denge kurmak. İçsel gücünü geliştirmek. İnsanları, onların ihtiyaçlarını, arzularını anlamak ve onlara hizmet etmek. Sıkıcı ve sıradan bir yaşam tarzından kaçınarak büyümek, gelişmek, sosyal statünü artırmak. Kendi yaşamındaki olayların neden-sonuç ilişkisini anlamak. Yaşamını net ve dengeli yapmak. Eğer insanlara etki etme gücü varsa, bunu nazik, akıllıca ve ölçülü bir şekilde yapmak. Hayatına yaratıcılığı katmak. Yaratıcı bir eğitim okulu kurma isteği varsa yerine getirmek. Burada insanlar ruhlarının arzularını keşfederek yaratma, yapma ve resim yapma fırsatı bulabilirler. 15-5-8 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi yakın biriyle arasındaki dengeyi bozmuş, uyumsuzluk yaşamış olabilir. Aile, kişinin bağımlılıkları veya sınırsızlık nedeniyle zorluklar yaşamış ya da zarar görmüş olabilir. Kişi, dışarıdaki bir tutku veya ilişki uğruna ailesine ihanet etmiş olabilir. Kişi, yasa dışı işler yapmış, suç dünyasıyla ilişki kurmuş veya kumar bağımlılığı yüzünden ailesini zora sokmuş olabilir. Kişi, şiddet, bağımlılık veya duygusal gerilimlerden ötürü aile içinde zorluklar yaşamış olabilir. Kişi, tamamen ahlaksız ve hukuksuz bir yaşam sürmüş olabilir. 15-5-8 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Tekrar eden senaryolarda kendini bulabilir, yeniden bağımlılıklara düşebilir veya dışarıdaki tutkularda kaybolabilir. Kişinin çevresinde bağımlılıkları olan sevgilisi veya ebeveynleri gibi kişiler olabilir. İşine çok fazla dalabilir. Ailesi bundan zarar görebilir ya da aileye hiç sahip olmayabilir. Aşırı dürüst, sözünü tutmakta zorlanmayan ve başkalarını aldatmayan biri olabilir. Kendine ve başkalarına yüksek ahlaki standartlar koyabilir. İlişkilerinde veya işte aldatılma gibi hisler yaşayabilir. Ben bunu zaten tahmin etmiştim gibi düşüncelere sahip olabilir. Aile içinde şiddet, bağımlılıklar veya duygusal gerilimler gibi problemlere sahip olabilir. Geçmişte başkalarına acı verildiğinde, kişi şimdi o acıyı kendisi de yaşayabilir. Başına gelen kötü olaylar karşısında bana böyle yapıldı. O yüzden ben de onlara aynı şekilde yapacağım düşüncesiyle hareket edebilir. Başkalarını ihanetle suçlayabilir. Herkes düşman, herkes hain gibi olumsuz düşüncelerle dolabilir. Duygularını bastırarak hayatını otomatik bir şekilde sürdürebilir. Ailesinin çok güçlü bir şekilde etkisi altında olabilir. 15-5-8 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kendi duygularına ve hislerine karşı dürüst olmak. Kendisine ve ailesine sadık kalmak. Kendi ihanetlerinden ve aldatmalarından kaçınmak. Cinsel enerjisini yaratıcı ve ilham verici bir güce dönüştürmek.
Aile ve toplum kurallarına, etik ve ahlaka sadık kalmak. Doğru ve faydalı bir rehber olmak. Olumsuz özelliklerini olumlu bir kaynağa dönüştürmek. Yaşamında dengeyi sağlamak. Kendisine acı veren insanları anlamak ve affetmek. Bağımlılıklardan tamamen uzaklaşmak ve kurtulmak. Verdiği sözleri yerine getirmek. Dünyadaki her şeyin adaletli olduğuna inanmak ve bu anlayışı kabul etmek. 18-9-9 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Bilimsel, metafiziksel, büyüsel veya diğer bilgileri biliyor, ancak bu bilgileri kimseyle paylaşmamış olabilir. Sahip olduğu bilgi ve güçleri başkalarına zarar vermek amacıyla kullanmış olabilir. Örneğin, kara büyü yapmış ya da yanlış bilimsel keşifler yaparak başkalarına zarar vermiş olabilir. Dünyevi zevklerden ve maddi şeylerden vazgeçip bir manastıra gitmiş olabilir. Bir kriz anında yakınlarını terk ederek yalnız yaşamayı seçmiş ve bu sebeple derin bir yalnızlık hissi yaşamış olabilir. İyileştirme ya da büyü uygulamaya çalışmış, ancak başarısız olmuş ve ardından bu yeteneklerini reddetmiş olabilir. Aşk ilişkilerini ve dünyevi zevkleri reddetmiş olabilir. Bu kişinin içsel bir keşişlik yaşamı sürmesine neden olmuş olabilir. Başkalarına yardım etmektense, tamamen yalnız kalma eğiliminde olmuş olabilir. 18-9-9 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Bu kişi başarılı olabilir, bir kariyer veya eğitim elde edebilir. Ancak içinde var olan bilgileri veya yetenekleri açığa çıkarmadığında kendini bir yük gibi hissedebilir. Özel bir bilgim yok düşüncesi, içsel potansiyelin farkına varmasını engelleyebilir. Öğrendiği bilgileri başkalarıyla paylaşmaktan kaçınabilir. Kimseye yararım dokunmaz ya da henüz yeterince profesyonel değilim gibi düşüncelerle sahip olduğu derin bilgiyi paylaşmaktan çekinebilir. Çok zeki olduğundan çevresindeki insanları aşağılayabilir. Bu, yalnızlık hissini daha da pekiştirebilir. Sosyalleşmekten kaçınarak yalnız yaşamayı tercih edebilir. Kendi başına bir yaşam tarzı kurmak isteyebilir. Diğer insanlardan yardım almakta zorlanabilir. Kişi her şeyi kendisi yapmayı tercih edebilir ve zayıf hissetmekten kaçınabilir. Aşk, eğlence gibi dünyasal zevklerden uzak kalmış olabilir. Yakın ilişkilerde, özellikle evliliklerde duygusal olarak kapalı kalabilir. Duygusal yakınlık kurmak, duygularını açmak, korkuları ve endişeleri paylaşmak zor olabilir. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, özgüven eksiklikleri, korkular yaşayabilir. Sürekli olarak kendini arar ve doğru yolu bulmaya çalışırken, mesleki anlamda tatmin edici bir kariyer oluşturmakta zorlanabilir. Hastalıklar nedeniyle yardıma ihtiyaç duyabilir. Yardım almak zorunda kalabilir. 18-9-9 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Belirli aralıklarla yalnız kalmak, kendi iç dünyasına dönmek ve bu zamanları, hobi veya ilgi alanlarına yönelmek, bilimsel çalışmalar yapmak, resim yapmak gibi keyifli aktivitelerle değerlendirmek. İçinde var olan bilgiyi başkalarına aktarmak. Toplum için faydalı olmak. Kendi ilgi alanlarına göre benzer fikirde olan insanlarla bir araya gelmek. Birlikte çalışma fırsatları yaratmak. Sahip olduğu bilgi veya yetenekleri başkalarına zarar vermek yerine, iyilik için kullanmak. Duygusal olarak başkalarıyla daha yakın ilişkiler kurmak ve açık olmak. Korkularını iyice tanımak ve bu korkuların kaynağının ne olduğunu anlamaya çalışmak.
Başkalarıyla birlikte yaratıcı projelerde yer almak. Bu süreçte işbirliği yapmayı öğrenmek. Büyü, ezoterizm gibi konularda daha açık fikirli olmak. Her şeyin mantıkla açıklanamayacağını kabul etmek. 9-18-9 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi başkalarının büyüsel etkisi ya da manipülasyonu altında kalmış olabilir. Belki de bir ritüelin kurbanı olmuş veya yanlış bir büyü müdahalesi nedeniyle kayıplar yaşamış olabilir. Güvendiği bir büyü uygulaması ters tepmiş, beklediği sonuçlar yerine zarara uğramış olabilir. Alternatif olarak, kişi bilimsel deneylere kurban gitmiş ya da hayatını tamamen büyüye adadığı için yalnız bir büyücü olarak yaşamış ve aile kurmamış olabilir. Bu senaryoların ortak noktası, kişinin bir şekilde güçsüz veya etkisiz bir duruma düşmüş olmasıdır. 9-18-9 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Hayatında bir dönemi tekrar yaşayabilir. Kişi başkalarına güvenmekte zorlanabilir ve her konuda kendi fikrine dayanabilir. Tüm mistik, büyüsel ve ezoterik konulara karşı bir reddediş sergileyebilir. Kişi sürekli birinin kendisine zarar vereceğinden, nazar değdireceğinden veya lanetleyeceğinden korkabilir. İnsanlardan uzaklaşabilir, yalnız kalmayı tercih edebilir. Göze çarpmayan bir yaşam tarzı benimseyebilir. Başkalarının etkisi altına girme ya da manipüle edilme korkusu yaşayabilir. 9 ve 18 enerjilerinin birleşimi, kişiyi büyüsel yeteneklerle donatabilir. Ancak bu yetenekler, geçmişteki kötü deneyimlerin etkisiyle bloke edilmiş olabilir. Kişi kendine ve yeteneklerine inanmamış olabilir. İçsel bir korku nedeniyle bilgiye ve deneyime kapalı olabilir. Yabancı bir ortamda ya da tanımadığı insanların arasında rahatsızlık hissedebilir. Çevresine karşı aşırı derecede dikkatli ve şüpheci davranabilir. 9-18-9 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. İnsanlara, dünyaya, yeni bilgi ve deneyimlere karşı kendini kapatmamalıdır. İlgisini çeken konuları derinlemesine incelemeli, analiz etmeli ve parçaları birleştirmelidir. Kendine ait bir alan yaratmalı ve yalnız kalacağı kişisel bir sınır oluşturmalıdır. Manipülasyonlara ve baskılara karşı direnç göstermelidir. Dünya ve insanlara daha fazla güvenmeli, ortak paydada buluşabileceği insanlarla bağlar kurmalıdır. Ruhsal ve manevi bilgilerin varlığını kabul etmelidir. Başkalarını takip etmek yerine kendi eşsiz yolunu bulmalı ve bunu anlamalıdır. Başkalarının bilgi ve deneyimlerini küçümsememelidir. 21-4-10 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Uzun süre boyunca baskı altında kalmış, başkalarının etkisiyle yaşamak zorunda kalmış olabilir. Belki de bir başkasının egemenliği altında kalarak kendi kimliğini bulmakta zorlanmış ve bu şekilde hayatını geçirmiş olabilir. Özgürleşmeye, sorumluluk almaya ve kendi kararlarını vermeye cesaret edememiş olabilir. Sonuç olarak, bağımsızlık ve sorumluluk bilinci gelişmemiş olabilir. 21-4-10 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Kendini ifade etmekten, fikirlerini açıklamaktan, kendini göstermekten çekinebilir. Tüm hayatını güvenli bir şekilde geçirebileceği bir koruyucuya ihtiyaç duyabilir. Başkalarının sınırlarını ihlal etmesine karşı aşırı hassas olabilir. Buna karşı çok güçlü duygusal tepkiler verebilir. Dışarıdan gelen baskılara karşı içsel olarak isyan edebilir,
Ancak bunu dışa vurmak yerine yalnızca içinde yaşar. Sorumluluk alması gereken durumlarda kişi zorlanabilir, kaybolmuş hissedebilir ve başkalarından ipuçları bekleyebilir. Bu yüzden bazen fırsatlardan faydalanamayabilir. Hayatını bir yerde durarak geçirebilir ve potansiyelini tam anlamıyla ortaya koymakta zorlanabilir. Bağımlı ve başkalarına tabi bir şekilde uzun süre yaşamaya devam edebilir. Başaramam ya da yapamam gibi düşüncelerle korkularını besleyebilir. Kişinin yaşam anlayışı sürekli olarak hayat bir sınavdır şeklinde şekillenmiş olabilir. 21-4-10 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Geçmişteki korkularını ve zorluklarını aşarak kendine güvenmeli ve potansiyelini ortaya koymalıdır. Kendi kararlarını alma yeteneğini geliştirmeli ve sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır. Başkalarına bağlı olmadan kendi yolunu bulmaya çalışmalıdır. Başkalarının etkisinde kalmadan, kendi kimliğini oluşturmalı ve başkalarının sınırlarını ihlal etmesine karşı durmalıdır. İçsel çatışmalarını çözmek için meditasyon, terapi veya içsel keşif yöntemlerini kullanabilir. Kendini göstermekten ve başkalarıyla etkileşimde bulunmaktan korkmamalıdır. Yapamam gibi korkularını aşmalı ve cesaretle adım atmalıdır. Başkalarının fikirleri arkasına saklanmadan, kendi düşüncelerini cesurca dile getirmelidir. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayıları, bunların ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.